Bir süredir birçok insanın merak saldığı pole dance yani direkt dansından sonra şu sıralar gündeme oturan başka bir dans ile tanışıyoruz. Twerk dansı. Başka bir deyişle kalça dansı ya da popo sallama dansı. Twerking daha çok kadınlar tarafından yapılan ve internete yüklenen videolar aracılığıyla gün geçtikçe popüler olan bir dans çeşididir. Cinsel yönden tahrik edici unsurlar bulunduran dansın merkezinde kalçayı hızlı hamlelerle sallamak var. Twerk dansının ana figürü kalçayı sürekli sallamaktan ibarettir. 1990'larda Güney Afrika'da başladığı söylense de New Orleans'ta popüler olmuş gibi görünüyor. 1995 yılında New Orleans'ta müzisyen Checky Black, Twerk Something adlı müzik parçasını internette yayınladı. 2013 yılında Miley Cyrus'un MTV ödül töreninde twerk dansı gösterisinden sonra çok daha popüler hale geldi. Miley Cyrus, Rihanna, Nicki Minaj bu dansın popüler ünlülerinden olmuştur. Buram buram erotizm kokan twerk için milyonlarca kişinin izlediği videolar yoluyla yayılmaya başladığını görüyoruz. Daha çok kadınların ilgi gösterdiği bu dans türü için genel ahlaka uygun olmayan striptiz öğeleri nedeniyle eleştirildiğini gözlemliyoruz. Genç kadınlar gece eğlencelerinde bu dansı yaparak ortamda ilgi odağı olabiliyorlar. Evli çiftlerin ise eşlerine twerking yapmak istediklerini anlıyoruz. 23 Eylül 2019'da internet ortamına düşen sünnet töreninde twerk dansı yapan dansçı kadının görüntüleri ülkemizde tartışma yarattı. Kimisi twerk dansını ahlak ve edep sınırlarını zorlayan ayıp olarak değerlendirdi. Bu görüntüleri izleyen kimileri de aile ortamında bu dansın yapılmasını doğru bulmadı. Yarı çıplak haldeki bir kadının tören alanında yaptığı ve dakikalarca süren dansına ilişkin şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda işlenen suçlar arasında çocuğun cinsel istismarı, teşhircilik, cinsel taciz gibi bir dizi suç sıralandı. Popüler kültürün önünde durmak neredeyse imkansızken bu dansın sergilendiği ortam, sergilenme zamanı ve bu dansın yapıldığı yerin bir sünnet düğünü olması ve burada çocukların da olması bir cinsel terapist olarak dikkatimi çeken tarafları oldu. Cinsel terapist olarak sünnet töreninde çocukların doğal olarak var olması nedeniyle bu dans figürleri çocukların özellikle cinsel gelişimleri açısından doğru olmadı. Sünnet olan çocuk ve sünnet düğününe katılan tüm konukların önünde cinsel içerikli erotik dansın yapılması çocukların cinsel gelişimlerini olumsuz etkileyecek, hatta çocuklar için travmatik etkiler yaratabilecek unsurlarla doluydu. Bu dansın yapıldığı yer yetişkinlerin bulunduğu bir gece kulübü olması gerekirken, en azından çocukların bulunmadığı bir başka ortam olması gerekirken sünnet töreninde çocukların önünde ve yarı çıplak halde yapılması bir çeşit cinsel istismar olayıdır. Cinsel istismar sadece bir çocuğun cinsel organlarına yapılan bir müdahale değildir. Cinsel istismar farklı şekillerde tezahür edebilir. Flörtüyöz bakışlar, ayartıcı konuşmalar, cinsel imalar ve baştan çıkartıcı sözler, erotik hitap biçimleri, cinsel içerikli konuşmalar, çocuğun yanında porno izlenmesi, yetişkinlerin sevişme seslerinin duyulması, sevişmelerine tanık olması, yetişkinlerin birbirlerine erotik dokunuşlarına şahit olması gibi tutum ve davranışlar cinsel istismar kapsamında değerlendirilebilir. Düğün törenindeki yetişkinler ise olup bitenleri sadece izleyerek bir başka istismar biçimine, ihmal istismarına ortak olmuşlardır diyebiliriz. Peki ihmal istismarı nedir? Çocuğun gözetimsiz bırakılması, çocuğun güvenliğini sağlamamak, çocuğun bakım ve beslenme ihtiyaçlarını sağlamamak, çocuğun ihmal edilmesi ihmal istismarı olarak tanımlanabilir. Anne babaların her durum ve koşulda çocuklarının fiziksel ve ruhsal yönden korunmasını bekleriz. Bu düğün ortamında twerk dansının çocuklar açısından bir başka tehlikesi ise erken erotizasyondur. Erken erotizasyon çocukların cinsel istismarı, çocuklarda erken erotizasyon dediğimiz cinsel bilgi ve deneyimlerle erkenden tanışmalarına yol açabilir. Çocukların yaşına ve ruhsal gelişimlerine uygun cinsel bilgileri bilmeleri gerekir.
yaşına uygun olmayan, yetişkinlerin bilmesi gereken cinsel bilgi ve deneyimleri bilmesi veya bunlara şahit olması çocukların erken erotizasyon yaşamalarına sebep olur. Modern bir aile olduğunu ifade ederek çocuklarla çıplak banyo yapmak, çocuğun yanında soyunmak, çocuğun yanında anne babanın birbirine erotik duygular beslemesi, çocuğun yanında sevişilmesi, çocuğun bu sevişme seslerini duyması, çocuğun pornografi izlenmesine şahit olması, çocukta erken erotik duygulara sebep olabilmektedir. Çocuğun yanında erotik konuşmalar, sık sık açık saçık küfürlü konuşmalar da erken erotizasyon yapabilir. Çocukluk yaşları zihinsel, ruhsal ve fiziksel gelişimin henüz devam ettiği yıllardır. Bu dönemde yaşanacak cinsel şiddet, cinsel istismar, cinsel travmalar, abartılı erotizm içeren cinsel bilgiler erken erotizasyona ve farklı cinsel istismarlara yol açabilir. Çocukların uzun süreli duygusal ve davranışsal etkileri, korku, kaygı ve endişeleri, depresyon, suçluluk duyguları ve yetişkinlik yıllarında cinsel sorunları yaşamasına sebep olabilir. Bu nedenle sadece erotik bir dans değil, çocukların cinsel istismarıdır ve kanunen suç teşkil eder. Peki erken erotizasyona maruz kalan çocuklar ne yaşar? Anne babaların bu hatalı tutumları ve davranışları yetişkinlikte cinsel işlev bozukluklarına yol açabilir. Örneğin çocuklarını utandırma, suçlama, mukayese etme, dokunarak sevgisini göstermeme, adam yerine koymama, fikirlerini önemsememe, aşağılama, önemsememe, değer vermeme, alay etme şeklinde davranan ve bunu hissettiren ebeveynler çocuklarının özgüvenlerinin gelişmesini engelleyebiliyor. Bilmeden ve farkında olmadan çocuklarına zarar verebiliyorlar. Çocukların yetişkin hayatlarında eşleriyle cinsel sorunlar yaşamasına yol açabiliyorlar. Çünkü özgüven eksikliği, geçmişte çocukluk yaşantısında ve özellikle 0-6 yaş döneminde eksikliği duyulan ve korkulan şeylerin erotize edilmesine ve kontrol altına alınması zorlantısına neden olabiliyor. Bu durum ise cinsel işlev bozukluklarının zeminini oluşturuyor. Bu şekilde duygusal veya cinsel travmalara maruz kalan çocuklarda yetişkinlik yıllarında erken boşalma, iktidarsızlık, vajinismus, cinsel isteksizlik veya orgazm olamama gibi sorunlar görülebiliyor. Çocukluk yıllarındaki çeşitli ruhsal nedenlere bağlı özgüven eksikliği ve iç çatışmaları yetişkinlikte cinsel davranışlara, cinsel fantazilere veya cinsel duygulara aktarılabiliyor. Çocuk gelişim basamaklarında bir takım doğal zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar anne babanın desteğiyle çözümlenebilecek düzeydedir. Fakat çocuk bu desteği bulamaz ya da anne baba tutumu yanlış olursa bunlara tepki olarak çocukta duygusal ve cinsel gelişimini olumsuz etkileyecek bozukluklar görülebilir ve olağan sorunlar büyüyebilir. Unutma, bugün bundan sonraki yaşamının ilk günü.